Çantamızın 3. bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi çantamızın kare bölümünü öreceğiz. Az önce 1. bölümü yayınladım. Yine bir bölümü maalesef silmişim. Uzun uzun da anlatmıştım başlangıcı ama yine aynı başlığın Yine aynı başlangıcı bu bölümde de yapacağız diye videoyu silmedim. Çünkü gerçekten çok uzun sürede yükleniyor. Şimdi silip tekrar oraya ekleyip tekrar yüklemeye kalktığımda galiba bir gece 3'te falan anca yüklenirdi. O riski göze alamadım. Çünkü internetim de sürekli gidip geliyor. Dediğim gibi bir de internet giderse yarına kalacak. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi yeniden aynı işlemi yaparak devam edelim. Gerçi bir kısa videoyu ekledim. Bir de short olarak ekledim. Dilerim yardımcı olur. Onları görmeyenler için de yeniden sihirli halkamızı oluşturalım. Şöyle ben 2 parmağıma yapıyorum kalın iplerde. Birazcık da fazladan pay veriyorum ki orada sağlamlaştıralım, düğüm atalım ve içeride saklayalım diye. İçinden ilmeğimi çıkarıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve başlıyorum trabzanlar yapmaya. Diğerinde 2 trabzanla başlamıştık. Altıgen olan motifimizde. Bunda 4 trabzanla başlayacağız. Yine ikili trabzanlar yapıyorum. Eğer sizin trabzanlarınız küçük geliyorsa üçlü yapabilirsiniz. 2 zincir çektim yine. Ve yine 4 trabzan yapıyorum. Birazcık halkamı küçültüyorum. Ve bir tane daha dörtlü trabzan grubu yapacağım. Araya 2 zincir çektim. Devam ediyorum. 1, 2, 3. Şurayı birazcık toplayayım. Zorlanıyorum artık. Ve 4. trabzanımızı da yaptık. Bir zincir çekiyorum. Ve yine tığımın başına doladım. 3 zincirle yukarıya çıkmıştık ve ilk trabzan olarak saydığımız 3 zincirlerin tepesine batıyorum. Şöyle bir görüntümüz var ve bunu şöyle çekerek köşemi oluşturuyorum. Burada da yine kare motifimiz boyunca aynı birleştirmeyi yapacağız. Bir üst sıraya çıkıyorum 3 zincirle. 3 zincirimi yine bir trabzan sayıyorum. İkinci trabzanımı yandaki boşluğa yaptım. Üçüncü trabzanımı hemen ilk trabzanımın tepesini yapıyorum. Yalnız burada 2 tane yapacaktım. Dördüncü trabzanım, beşinci trabzanım, altıncı trabzanım, 7 boşluğa yapıyorum, 7.'yi, 8'i de boşluğa yapıyorum. Böylece 4 trabzanımın üzerine boşluğa ikişer tane yaparak 8 tane trabzan yaptım. Araya yine 2 zincir çekiyorum. Birazcık ip açayım. Bobinle ördüğüm için çok birazcık çektirdiğimde bobinim dengesini kaybedip paldır küldür düşüyor gece yarısı. İnsanlara rahatsızlık vermeyeyim. Şimdi geldik yine diğerini yapmaya. Yine aynı boşluğa yapıyorum. İlk 2 trabzanımı. Ve 4 tane altta trabzanım var. Onların tepelerine batarak devam ediyorum.
6 tane trabzanım oldu şu ana kadar. 2 tane de yandaki boşluğa yapıyorum ve 8 trabzanım oldu. Bu işlemi bu sonda kalan 2 bölüme de yapacağım. Bir üst sıraya geçeceğiz ve yine aynı birleştirme yöntemiyle bu köşemi tamamlıyorum. Şimdi yine yanlara 2 tane trabzan yaparak devam ediyorum. İkili trabzan yapacağım ve alttaki 8 trabzanımın üzerine de trabzan yapacağım. Bu sırada trabzan sayımız toplamda 8 artı 4 12 trabzanımız olacak. Şuradan hemen de açık renk bir çanta ile göstermek istiyorum. Şu bölümü yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane trabzanla başladık. 8'e çıktık ve şimdi 12'ye çıkıyoruz. Böyle yaparak toplamda 20 tane bu boşluklara 2 tane trabzan yapıp bir bu tarafa bir bu tarafa ikişer trabzan yapıp aralara zincir yaparak şu aradaki trabzan sayımızı 20 tane olana kadar arttırdıktan sonra buluşuyoruz. Şimdi ben geldim 1 2 3 4 5 5. sıraya ve hep size söylediğim ama kendim bu sefer unuttuğum şeyi göstermek için özellikle burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuradaki sihirli halkamı ne diyorum her seferinde güzelce sıkıyoruz, arkada sabitleyip düğümlüyoruz diyorum. Ve ben kendim unuttum ve 5 sırada bakar mısınız olana? Buradaki ipi küçük tutsam ve bu 10 sıralı olsa burası böyle açılıp gidecek. Polyester makrome o yüzden çok dikkat isteyen bir şey. Bu burada pamuk makrome olsa veya pamuk ipi olsa veya kağıt ipi olsa bu kadar açılmaz. Ama kendi kendine nasıl açıldığını gördünüz. Hemen bunu burada sıkıştırıyorum. Düğümümü atıyorum ve iyice sıkıştırdıktan sonra arkada güzelce ilmeklerin arasında yok edeceğim. Şimdi burada ben her bir köşede 20 trabzana ulaştım. Aynen altıgen motifimizde yaptığımız gibi bir zincirle yukarıya çıkıyorum ve her bir trabzanın tepesine başlıyorum. Şurada bir burgulanma oldu. Başlıyorum. Her bir trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yapmaya. Şu an elimizde 2 tane altıgen motif, bir tane kare motifimiz var. Ve bundan sonra ben sapı öreceğim. Saptan önce de birleştirmemizi yapacağız. Şuradaki ilmek kaydırma işlemimi 4 tarafa yaptıktan sonra buluşalım. İlmek kaydırmamı bitirdim ve son olarak şurada hep yaptığımız ve tığla gösterdiğim bir şeyi iğne ile göstereceğim. Şurada bir açıklık var, görüyorsunuz. Kameramı güzel ayarlayamadım galiba. Hemen şöyle birazcık toplayayım. Bu açıklığın içerisinden şu iki ilmeğimizin V gibi gözüken ilmeğin içerisinden tığımla giriyorum. Ve sonra ipin çıktığı yere tekrar iğne ile tekrar geri dönüyorum. Bunu hep tığ ile gösterdim ama iğne ile de yapıları şu an görüyorsunuz. Ve şu an ben bunu topladığımda iyice nereden ne çıktığı, ilmek söküldü mü veya burada bitiş var mı belli olmuyor. Devam edip giden bir ilmek kaydırmamız oluyor. Geldik şimdi arkadaşlar
motiflerimizi birleştirmeye. Hemen bir de çay alıp geldim. Bayağı bir serinledi havalar. Sizin orada durumlar nedir bilmiyorum. Kışlıklar örmek istiyorum. Sürekli yünlü bir şeyler örmek istiyorum. Biliyorsunuz birkaç gündür de misinalı şişlerle uğraşmaktayım. Çünkü elimde tutmakta zorlanıyorum. Benim şişlerim bayağı bir kaymıyormuş arkadaşlar. Ömrüm boyunca kaymayan şişlerle örgü örmüşüm. Yani şu anki şişleri elimde tutmakta o kadar zorlanıyorum ki, birazcık şöyle çayımı da çekeyim, çantamı mahvetmesin. Onları tutmakta zorlandığım için örgü öremiyorum henüz. Örüyorum ama çok yavaş ilerliyor. Şimdi ben alışmışım, hemen akşam başlayayım öbür gün bitsin falan. Henüz öyle bir şey olmadı. Sadece bir tane şapka bitirebildim. Şu an ikinci bir şapkayı örüyorum. Güzel kışlık bir şapka, bitince hemen paylaşacağım. Elimde yüzlerce model var. Hepsini sıraladım, not aldım ama hala model bakıyorum. Bütün örgücüler böyle mi? Sevdiğiniz işleri böyle sürekli elinizde varken yine devam mı ediyoruz? Siz de öyle misiniz? Önce bu iki altıgen parçamızı birleştirerek başlamak istiyorum. Önce içlerine bakıyorum. Şu ipli olan bölümlerin alta gelmesini istiyorum. Ağız kısmında düğüm falan görünmesin. Bunu da bakalım. Bunda da şuradaymış. Hemen onu da şöyle katlıyoruz. Ve o da alta geliyor. Ve alt bölümden, köşeden başlayarak köşelerde 2 kat alıyorum ipimi. Şuradaki ilmeği 2 kattan geçiriyorum. Şöyle birazcık bir pay bırakıyorum ipimde. Bu dikiş sistemi sadece polyester makrome için geçerlidir. Pamuk makromede de yapabilirsiniz ama yapmasanız da olur. Polyester makrome birazcık kaygan bir materyal olduğu için ben bu yöntemi yapıyorum. Bu çantadan çok fazla ördüm ve hepsine de özellikle polyesterlere bu işlemi yaptım. Şimdi şuradan ilk köşelerden geçirdim. Bağlıyorum sıkı sıkı. 2 kez bağladım. Daha sonra şu ucu içlerden yürüttükten sonra yakacağım ve tekrar ilmeklerimin içerisinde kaybedeceğim. Ve çantamın yüzünden dikeceğim arkadaşlar. Şurası, bakayım gözüküyor mu? Şurası ilmek kaydırdığımız bölüm. Şurası da son trabzanlarımızın tepesi. Şimdi bu noktadan itibaren tek tek alacağız. Tek bir kanadından alarak ilmeğimizin bir buradan bir buradan şeklinde dikişimizi yapacağız. Şöyle birazcık daha ışığımı yaklaştırayım. Bir bu taraftan, bir bu taraftan ala ala her ilmeğin içinden geçeceğim. Her trabzanın tepesinden tek bir ipi alıyorum. Şuradaki bölüme hiç dokunmuyorum. Şöyle birkaç santim dikeyim. Orayı açıp göstereceğim size nasıl olacağını arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Normal bir şekilde ipimi çektiğimde şöyle bir görüntümüz oluyor ve bu çantanın güzel görünmesinin nedenlerinden birisi de şuradaki dikişlerin arada kalması ve şu aradaki mesafenin birazcık açık olması, ilmek kaydırmalarında süsleme gibi çok güzel bir şekilde görünmesi. Şimdi ben bunu şuraya kadar dikeceğim ve bundan sonraki işlemi size göstereceğim. Orada buluşalım. Evet, köşeye geliyoruz. Köşeye geldiğimizde şöyle bir bakıyoruz. Eşit miktarda
dikmiş miyiz? Ne olur ne olmaz. Bir tane trabzan bile eksik olsa orada eşitlik olmuyor. Şöyle açıyorum. İpimi güzelce çekiyorum. Birazcık da esnetiyorum ki gergin olmasın. Şöyle baktığınızda çok güzel bir görüntüsü oluyor. Şuradaki iki zincirimizi yaparak arada ilmek kaydırma yaptığımız bölümü de eşitliyoruz. Ve burada son olarak iki katından alarak tam o iki zincir yaptığımız noktanın tam ortasındayız şu an. Birkaç kez buradan geçiyoruz arkadaşlar. Burada çantaya eşyaları yüklediğimizde ağırlık olduğunda gerilip tek bir ip gözükmesin diye birkaç kez buradan hem bu tarafın iki katından hem bu tarafın iki katından geçiyorum. Birkaç kez geçtikten sonra iğnemi içeriye alıyorum ve içte yürüterek şöyle ortalara kadar geleceğim. Bunu ister tığınızla yapın, ister iğnenizle yapın. Şu an bana iğneyle yapmak kolay geliyor. Şurada bir düğüm atmak istiyorum. Polyester makrome çünkü sürekli toparlanmak istiyor. Ve şuradan geriye doğru da iğnemle gidiyorum. Ortalara kadar gelme nedenim de arkadaşlar şurası çantamızın ağız bölümü. Buralarda düğüm olmasın. Ne kadar aşağılara inersek o kadar temiz bir çantamız olur. Yukarıdan açıp içinden bir şey alırken düğümler gözükmez. Böylece hoş bir örgü olur. Ne kadar az düğüm o kadar güzel örgü. Ben bayağı aşağılara geldim. Hatta bu ipimle kare motifimi de dikmeyi planlıyorum. Çünkü bayağı uzun bir ip yapmışım. İstiyorsanız şuralarda bir yerde düğümleyip ipiniz bittiyse yeniden ip takabilirsiniz. İlmeklerimin içerisinden bir oradan bir buradan geçerek hiç görünmeyecek bir şekilde bir dikiş yaptım. Şöyle bakıyorsunuz, gözükmüyor. Ve geldik şu kare motifimi de bu tarafa ekleyeyim. Daha sonra karşı tarafı da dikerim. Bu motifimizi de şu ipin olduğu noktadan itibaren dikmeye başlayacağım. Bu ipimle de daha sonra bu tarafı dikerim. Çünkü bu ipim dört tarafa yeter mi bilmiyorum. Ve başlıyorum. Burada da ilk olarak şu iki tam trabzan tepesindeki iki ipi alarak başlıyorum. Burada da ilk iki ipi alarak başlıyorum. Bu köşeleri özellikle esnemesin, görüntü güzel olsun diye iki kattan almaya özen gösterin. Burada biraz fazla sıkıştırmışım. Evet. Şurayı birazcık genişleteyim. Dikişim gergin olmasın. Ve buradan bir kere daha geçtikten sonra tek katından alarak burayı da dikeceğim arkadaşlar. ...20 trabzan bir tarafta, 20 trabzan bir tarafta olduğu için dikişimiz gayet güzel denk gelecek. Bunu da aynen köşeye kadar diktikten sonra diğer tarafı dikeceğim. İpim yeterse yettiği yere kadar dikeceğim. Yetmezse de şuradaki ipimden bu tarafı dikerek devam edeceğim ve sonra da şu altıgen çantamızın diğer tarafını dikeceğim. En son sapımızı dikeceğiz.
ve çantamız bitecek. Çok kolay bir çanta ve çok zevkle örülen bir çanta. Bunu zincir yapan, trabzan yapan herkes örebilir. Çanta sapını da dantel anglez yapacağım. Onu da sık iğne yapabilen herkes örebilir. Gözünüzde büyütmeyin arkadaşlar. Ben çantaya kaçta başladım bilmiyorum ama bu arada ben birkaç işim vardı. Onları hallettim. Ondan sonra gördüğünüz gibi bayağı bir kolay örülen bir çanta. Hızlı örenler, ben o kadar hızlı örüyor muyum, örmüyor muyum bilmiyorum. Birisiyle kıyaslayabileceğim birisi yok yanımda. Ama gerçekten çok hızlı öğrenler var, bazıları gerçekten makine gibi. Onların birkaç saatte örebileceği bir çanta. İpim 4 köşeye yetmeyecek. Görüyorsunuz azaldı. İkinci köşede sanırım şuradaki ipime geçip diğer bölümleri dikeceğim. Şurada ben köşeye geliyorum. Köşede 2 kattan alıyorum. Bunun da 2 katından alıyorum ve bir iki kez aynı yerde geçip sıkılaştırdım. Devam ediyorum. Tek katlara başladım yine. Eğer bir trabzanınız daha fazla, diyelim ki bir tanesi 19 tane, bir tanesi 20 tane diyelim. Onu da şöyle yaparsınız arkadaşlar. Bunu karşılıklı diktiniz. Şurası uzun diyelim. Bunu buradan alıyoruz. Tekrar şunun içine geçirerek, aynı bir öncekine geçirerek aradaki mesafeyi eşitliyoruz. Fazla da problem yapmayalım. Biz makine değiliz sonuçta, hatalar yapabiliyoruz. Şurayı bir düzelteyim. Ve yine köşeye geldim. Burada ipimi düğümleyip sabitleyip saklayacağım. Polyester makrome ile ilgili söylemek istediğim bir şey de, bu ip kendi kendine sökülüyor arkadaşlar. Böyle sakın bırakmayın. Yıkandıkça falan çantanız kendi kendine sökülür. Olmadık bir yerde de sorun çıkartır. Yazık olur emeklerinize. Hem emeklerimize hem de paramıza arkadaşlar, her gün iplere zam geliyor. Onlara da bir şey diyemiyorum. Her şey maalesef dolar bazında olduğu için onlar da haklı. Burada şöyle son olarak 2 katından alarak sabitleyeceğim burayı. Ve arkada düğümleyip saklayacağım. Hemen bunu yapmadan önce size dikmiş olduğum bölümü göstermek istiyorum. Şurası şöyle bir görüntü oldu. Açtığımız zaman şurası 2 kat olduğunda, burayı da diktiğimiz zaman şöyle bir uç bölüm olacak. Çantamızın altı böyle olacak. Görüyorsunuz, yarısını diktik, yarısını da şimdi dikeceğiz ve arka tarafı da diktiğimizde, şurayı da diktiğimizde geriye bir tek sapımız kalacak. Ben çantamın her yerini dikiyorum ve sapa başlıyoruz. Dördüncü bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.